Yere batan sarnıcındaki gizli Kelt ayini. Keltlerin Türkiye ile olan bağları 2700 yıl öncesine dayanıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya gelen Keltler burada bir medeniyet kuruyor ve halen Kelt ırkından gelen insanlar Anadolu'da yaşıyor. Bugünkü Keltler İrlanda, İskoçya, İngiltere, Protestan ve Gnostik Hristiyanlardır. Katoliklerin testis inancını reddederler. Bugün sayıları çok az olan, Güneydoğu ile Suriye'de yaşayan Yezdanilerle aynı inanca sahiptirler. Keltler zaman içinde Katoliklerle mücadele etmek amacıyla çeşitli tarikatlar ve örgütler kurmuşlardır. Bunlardan biri de meşhur Gül ve Haç örgütüdür. İhvan-ı Safa akımı etrafında toplanan İsmaililer, Hurufiler, Melamiler, Rufailer de Gnostik Müslümanlardır. Bunlar Sünni inancın aksine batini yani inançlarını içten yaşamayı savunurlar. Kur'an ayetlerinin bir zahiri bir de batini anlamı olduğuna inanırlar. İslamiyet'in Anadolu'ya yayılmasından sonra burada kalan bazı Keltler Müslüman oluyor. Fakat bunların batini olduğu söyleniyor. Keltlerin kurduğu Cabirilik bugüne kadar tüm Gnostik, Nikulist, ezoterik örgütlerin ana ekseninde bulunuyor. Cabiriler Yahudilerle ve Vatikan ile en çok mücadele eden teşkilatlar arasındadır. Roma'yı yağmalayan bugünkü İrlanda ve İskoçyalıların ataları olan Keltlerin kralı Kral Offa, milattan sonra 7. yüzyılda döktürdüğü sikkenin üzerine La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyordu. Pagan olan Keltlerin tek tanrı arayışında başlangıçta Hristiyanların Tanrı, İsa, kutsal ruh üçlemesi tatmin etmemişti. Müslüman misyonerlerden kelime-i şehadetin sırrını öğrenince onlara bu inanç daha tutarlı geldi. Britanya adasında birliği sağlayacak ilk İngiltere kralı ünvanı olan Kelt asıllı Kral Offa bu inancı paralara kazımakta behis görmemişti. Nitekim 6 asır sonra Kelt soyundan gelen İngiltere kralı 1. John da Papa tarafından aforoz edilince Müslüman olmak için Endülüs hükümdarı Nasır'a heyet gönderecek. Nasır bunun samimi olmadığını düşününce tüm İngiltere'nin İslamiyet'e geçişi mümkün olmayacaktı. Daha da enteresanı milattan önce 700'lü yıllarda Anadolu'ya gelen ve orada bir medeniyet kuran Kelt kabileleri geldikleri Galler'deki başkentlerin adı Türkije idi. Henüz Anadolu ismi telaffuz edilmezken Keltler yaşadıkları Doğu Ege ve Orta Anadolu'yu kapsayan bölgeye Galatia adını verdiler. Romalılar Keltlere bu yüzden Galli diyorlardı. İstanbul'un fethine kadar Roma içinde Galatalılar varlıklarını sürdürdüler. Bir kısmı Konstantinopolis'e gelip bugünkü Galata semtine yerleşti. İncil'de Aziz Pavlus'un Galatyalılara yazdığı mektuptan da söz edilir. 1. John'un Endülüs'e gönderdiği 3 kişilik heyetten biri geri dönmeyerek Müslüman olur. Kendisi aynı zamanda tapınak şövalyesi olan bu zat bir süre sonra Selahaddin Eyyubi'nin torunuyla evlenir. Bu kişi gizli bir şövalye örgütü kurmuştur. İhvan-ı Safha kardeşlerinden bir düşünce akımı olmakla beraber buna bağlı bir kol olan Dailik Teşkilatı günümüze kadar faaliyet göstermiştir. Gaziantep ve Kilis yöresinde Dai soyadını kullananlar mevcut İslam'ı yaymakta görevli Müslüman misyonerlerdir ve batınidirler. Kent kralı Offa'nın bastırdığı ve üzerinde kelime-i tevhid yazılı altın sikkeden başka bir de üzerinde besmele yazılı Kelt haçı bulunuyor. Para ve haçtan 19. yüzyıla kadar çok az kimsenin haberi olmuş. 1875 yılında Philip Gardner adlı bir antikacı Kelt haçını sergilenmek üzere British Museum'a veriyor. Haç mücevherlerden oluşuyor ve tam orta yerinde Bismillahirrahmanirrahim yazılı. Haç müzenin takı ve mücevherler bölümüne kaydediliyor. Ancak İngilizler haçı sergilemiyor. Haç halen British Museum'da bulunmakta fakat hala sergilenmemekte. Yerebatan Sarnıcı eskiden bu kadar büyük bir yer değildir. Yani oraya giden ziyaretçilerin çok küçük bir kısmı gösteriliyordur. Asıl önemli ve büyük bir kısmı tahta perdelerle gizlenmekteydi. Sultanahmet'teki Yerebatan Sarnıcı'nın iskele üzerinden yürüyüp sarnıcın dip tarafına doğru gidince bir sütuna kaide olarak yerleştirilen ters bir medusa başı bulunur.
Her sene Nisan ayında Druidler İstanbul'a gelirdi ve Yerebatan Sarnıcı'nda gizlenen bu bölümde törenler yaparlardı. Törenlerin yapıldığı bu bölümde ters dönmüş olan Medusa başı da bulunurdu. Medusa'nın bulunduğu o sulu alan Druidler için çok önemliydi. 1965'li yıllara kadar sürmüştü bu ayin. 3 gün arka arkaya süren ayinlerde sarnıcın o kısmı kapalı olduğu için kimse tarafından görülmemiştir. Törenlerin yapıldığı en yakın tarihler 1963, 64 ve 65 yıllarıdır. Keltlerin oraya nasıl girdikleri ise Türkiye'deki İhvan-ı Safha mensuplarına sormak gerekmektedir. Druidlerin, Gnostiklerin ökse otu ile yaptıkları bu gizli törenlerden kimsenin haberi olmazdı. Törenler 3 gün sürerdi. Bugün Stonehenge denilen yerde yapılan törenlerin aynısıydı. Druidler için karanlık kutsaldı. Karanlık, aydınlığın anısı olarak kabul edilirdi. Bu ayinler Druidler için kutsal olan altın dal ile yapılır. Altın dal ise ökse otundan çıkartılan bir ağaç dalıdır. Druidler için sarnıçta bulunan ters dönmüş Medusa'nın başının bulunduğu alan çok önemliydi. Çünkü orada kaynağının nereden geldiği belli olmayan bir titreşim vardır. Bu nedenle kadın ve erkek druidlerin tören sırasında Medusa'ya sarılırdı. Bu titreşim halen vardır. Bu nedenle Medusa'nın çevresi demir parmaklıklarla çevrilmiştir. Medusa oraya tesadüfen konmamıştır. Doğu Romalılar oraya Medusa'yı ters olarak bilerek koymuşlardır. Roma oradan yayılan titreşimi şeytani yani kötü karanlık olarak kabul etmiştir. Ama bu karanlık Druidler için kutsal olarak görülmüştür. Çünkü Druid inancına göre karanlık aydınlığın annesi. Yani aydınlık karanlıktan doğduğu için bu nedenle Druidler Medusa'ya da gecenin annesi adını vermişlerdir. Aksi söylense de gizemli bir yer olan Yerebatan Sarnıcı sadece Keltlerin gizli ayinlerine değil pek çok gizemli tarikatının ritüellerine de ev sahipliği yapmıştır. Şu anda bunların devam edip etmediğine net bir cevap veremesek de halen gece duyulan fısıltı sesleri karanlık sulara karışmaktadır. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.